Merhabalar. O kadar memleketimle, Antakyalılığımla övündüğüme göre artık yöresel lezzetlere de geçmenin zamanı geldi diye düşündüm. Bugün sizlere yeşil mercimekli, çok sağlıklı bir pilav yapacağım. Mercimekli ve bulgurlu pilav. Ve yanına da sürpriz olarak onunla çok yakışan, ayrılmaz ikili olan, özellikle Antakya'da, Antakyalıların da çok iyi bildiği bir turşu yapacağım. Ekşili turşuyla yeşil mercimekli pilav yapacağım. Turşuyu yapmayabilirsiniz ama ikisi de gayet pratik ve birbirine çok yakışan tarifler. Ve hem de şu Ramazan günlerinde sizin için çok da sağlıklı olur. Et ve tavuk gibi, balık gibi şeyler yemek istemeyenler için de aynı zamanda yeşil mercimek olduğu için protein deposu yerine de geçiyor. Hadi bakalım, bugünkü yöresel lezzetimizi beğenecek misiniz? Evet, pilavımız için kullanılacak malzemeler bunlar. Bir su bardağı yeşil mercimek, bir su bardağı pilavlık bulgur, bir adet soğan, zeytinyağı ve tuz. Peki bunlar ne diyeceksiniz? Bunlar da Antakya yöresine ait mercimekli pilavın yanına en çok yakışan ve her zaman yapılan, özellikle bu günlerde, altın günlerinde yapılan yanına bir turşu yapacağım. Mercimekli pilavın yanına yapılan turşuyu. Onun için de bir çay bardağı kadar sumak, patlıcan ve biber gerekiyor. Patlıcan ve biberleri fırında közleyeceğim. Közledikten sonra turşusunu yapıyorum. Öncelikle ben şu tepsimi patlıcan ve biberleri közlemek için tepsime diziyorum. Fırınıma veriyorum. Daha sonra pilava başlayacağım. Patlıcanlarımı 2 tane patlıcan yapacağım. Ben az yapacağım. O size kalmış. Benim şu an yapacağım pilav yaklaşık 4 kişilik çıkacak. Bir tabak, yani 4 tabak gibi düşünün. Patlıcanı közlerken iyice yıkadık, kuruladık. Şimdi çatalla üzerlerine delikler açıyorum. Daha sonra 200-250 derece fırınıma vereceğim. 30-35 dakika da ancak közleniyor. Biberler biraz daha önce közlenebilir. Ona dikkat edip erkenden almanız gerekiyor. Şimdi sumağımı da 1 saat kadar bekletmem gerekiyor. Patlıcanların közlenene kadar şu bir çay bardağı kadar sumağımı da yaklaşık 3 katı kadar suyla besleyip 1 saat kadar beklemeye alacağım. Şöyle suyumuzu da koyalım. Tamam. Şimdi bunu da beklemeye aldık. Şunu söylemeden geçemeyeceğim bu arada. O bahsettiğim turşu benim en sevdiğim turşulardan. Çocukluk zamanında nerede altın günü varsa orada yemek saatine mutlaka yetişip itiraf ediyorum, evet. Yetişip bunları yemeye kalkışırdık ve zaten Antakya'da biliyorsunuz altın günü nasıl olur. Mutlaka kısır, mercimekli köfte. Of, şu an canım istedi. Bu arada hemen konuşalım, bir yandan da işimizi yapalım. 1 su bardağı kadar mercimeğimizi de ben süzgecime döktüm. Eğer mercimek size dokunuyorsa, size gaz yapıyorsa mutlaka bir gece önceden bekletmenizi öneririm. Hatta sirkeli suda bir gece önceden bekletin. Mercimeklerimi koydum. Üzerine de 3 su bardağı kadar su ekleyeceğim. Su bardağı suyumu koydum. Şimdi altını açıyorum. Mercimekler erimeye yüz tutana kadar, yani şöyle mutlaka eritmemeniz lazım. Çünkü daha bulguru ekleyip tekrar pişirmeye devam edeceğiz. Yoksa yeşil mercimekler çok ezilir. Ben de bu sırada bulgurumu hazırlayayım. Bulgurumu da yıkadım. Hazır bekletiyorum.
memleketim diye demiyorum ama Antakya'yı çok severim. Aşırı memleketçiyimdir. Aslında annem babam Antakyalı değil. Kilisli. Kilis'i pek bilmedikleri için Antepli diyorum. Ama ikisi de yani Antep'in ve Kilis'in yemeklerini de zaten söyleyemem yani ne desem az o dahil. İki kültürün arasında ben artık nasıl yetiştim siz tahmin edin. Çok şanslıyım o yüzden. Şimdi soğanlarımı da burada beklerken ben gideyim bir patlıcanlarımı kontrol edeyim. Patlıcanları 15 dakikada bir kontrol edip bir çevirmem gerekiyor. Yanmasın diye. Bir bakalım. Evet bakın patlıcanlarım şimdi yumuşamamış ama bayağı dışları fena. Biberler olmak üzere zaten. Biberleri sonra daha önce alacağım. Yani 10 dakika sonra falan biberleri alırım. Evet bakın suya rengi de çıktı mercimeklerin. Bazıları dağıldı ama geneli dağılmadı. Şu an tam zamanı. Hemen ocağın altını kapatıyorum. Pardon hatta kapatmıyorum. Çünkü bulgurumu yıkamıştım. Direkt üzerine ekliyorum bulgurumu. Bulgurumu ekledim. Şimdi üzerine 1,5 su bardağı kadar biraz göz kararı. Hepsini birden koymayın. Bulgurun yapısına göre de değişiyor biliyorsunuz. Tuzunu da atıyorum. Bu pilav tuzu çok çekiyor. O yüzden tuzlu yiyorsanız biraz fazla koymanız lazım. Şimdi üstünü kapatıp kaynamasını bekleyeceğiz. Bu arada bir bakın şu an neredeyse olmak üzere pilav. Patlıcanlarım közlendi. Ben aldım. Şöyle bir streç filmle kapadım. Biraz bekleyeceğim. Böyle daha kolay çünkü soyuluyor. O yüzden streç filmle bekletiyorum şimdi. Biberlerimi de aldım. Şurada göstereyim. Onları da şimdi soyacağım. Daha kolay soyuluyor zaten. Soğumuş. Evet şöyle doğradım. Çok küçük küçük değil. Büyük büyük de değil. Şimdi bir de sarımsak doğrayacağım. 2 diş küçük küçük. Sumağımı süzdüreceğim. Sumağım da bakın bu rengi aldı. Rengi kendine geldi. Suyun rengi pembe oldu. Şu üstünde kalanları da süzdüreceğim. Sonra devam edeceğim. Şimdi sarımsaklarımı bir doğrayayım. Hazırlamış olduğumuz su var şimdi. Elekten geçirip bir kasenin içine alıyorum. Büyük bir kasenin. Bakın bu şekilde alacağım. Şimdi bunun içine isterseniz biraz tuz. Ne kadar tuzlu seviyorsunuz zaten. Nar ekşisi de koyacağım. Ben biraz tuz attım. Bu hazırladığım malzemeleri katacağım içine. Sarımsak da şurada. Bir de bir kaşık kadar nar ekşisi katacağım. Önce şu sıvıya nar ekşisini katıyorum. Nar ekşisi katıyorum. Bizim nar ekşimiz de Antakya'dan geliyor tabii doğal olarak. Kattım. Şimdi diğer malzemeleri de içine ekliyorum.
Evet, şimdi içine ekliyorum. Şu sarımsaklarımı da dağıtıyorum. Şimdi iyice karıştıracağım. Bir de üstüne kuru nane ekleyeceğim. Üzerine kuru naneyi de ekliyorum. Evet. Bakın. Afiyetler olsun. Üstüne soğanı ekliyorum. Evet, soğanım kavruluyor. Evet, şimdi çok az şeker serpiştireceğim. Şimdi kahverengi olacak. Evet, zeytinyağını üzerine böyle gezdiriyorum. Bakın. Soğanı tabakların üstüne servis yapacağım. Karıştırıyorum pilavımı. Zeytinyağını ekledim. Şimdi servise koyacağım tabağa. Evet, bakın karamelize soğanı böyle pilavın üzerine ekledim. Evet, ben şu şekilde sunum yapıyorum bakın. Bu böyle ayrılmaz bir ikilidir Antakya'da. Afiyetler olsun.